Görmüş olduğunuz gibi güzel bir hardal sarısı kiloyla aldığım bir ip. İhraç fazlası. İpimiz biraz ince arkadaşlar. Bakın şu şekilde, ben de bu şekilde kullanacağım. Eğer çok kalın isterseniz bunu 2 kat yapabilirsiniz. Şöyle 2 kat yaptığınız zaman şu nakva ipliği bir kalınlığında oluyor. Daha da normal, hani çok kalın olsun istemiyorsanız buna şöyle angora ile aynı renkte bir kat verebilirsiniz. Ben bunu tek kat çalışacağım. 2,5-3 numara şişle çalışacağım. Ben şu anda 3 numarayla, yani 2,5 numarayla çalışıyorum. 3 numaraya geçebilirim. Çok sade, hızlı örülen, hiç sıkılmadan örebileceğiniz bir hırka modeli. İsterseniz hırka yapın, isterseniz yelek yapın. Bunu çift lastik yaptım. Önler tek lastik, kenarlarda 2'şer ilmek, bu arada 2 tane ilmek. Şimdi arka yüzden birlikte yapacağız nasıl yapıldığını. 120 tane ilmek başladım. Şimdi sayımız bu arkadaşlar, bakın. Şöyle göstereyim. Sayımız bu. 120 ilmek başladık. Kollarda 1, 2, 3, 4 kez kısa satır yapacağız. Dönüş yapacağız. Önlerde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kez dönüş yapacağız. Ayrımları şöyle yaptık. 2'şer reglan ilmeği, 42 ilmek ön, 34 ilmek arka. Bazen soruyorsunuz mesajlarda, arkaya neden az koydunuz? Şimdi buradan kısa satır yaptığımız için arkada sürekli artma olduğu için önde artma olmuyor. Sonra ikisi birbirine denk geliyor. Fakat önde lastikler arka beden ilmeklerinden fazla olacak. Yani 10 tane lastik mi yaptık ya da 11 tane lastik bizim lastiğimiz. 11 lastik arka ilmekten fazla olacak. Arkada 30 ilmekse önde 41 ilmek gibi düşünün. Hadi bismillahirrahmanirrahim diyelim ve başlayalım. Çok sade de bir model koyacağız önüne arkadaşlar. Şimdi ben ilmekleri attıktan sonra aynen bu şekilde başladım. Bakın hemen bu sırayı sizinle birlikte öreceğim. İlmeklerimi attım. 120 tane ilmeği, bunu 42 bedene olabilecek şekilde ayarladım. Çünkü esniyor, yani açılıyor lastiğimiz. Bir beden küçük yapacaksanız 10 ilmek eksiltin. Önlerden, kollardan, arkadan. 2 tane ilmeğimi bu şekilde örmeden aldım. Bir düz ördüm. Bir ters ördüm. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Bir düz. 2 tane tersimi de örmeden aldım. Bu aslı hırkanın ön lastiği gibi, bu onda 3 tane, bunda 2 tane. Ayracımı aldım. Burası benim ön pat. 2 düz, devamında 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz örüp 2 ters örerek sırayı lastiğe kadar, yani ön pata kadar ilerliyorum. Sıra sonunda tekrar 2 tane düz ilmek ördüm. Devam ediyorum. Burada 2 tane tersim var. 2 tane tersimi örmeden aldım. Bunu eğer sevmezseniz normal yine 2 ters 2 düz diye devam edebilirsiniz. Bir düz bir ters örüyorum. Erkekler için sol tarafta, kadınlar için sağ tarafta ilik açın. 2 tane ilmeğimi örmeden aldım. Şöyle bakıyorum, diyorum ki bu lastik bana yeter mi? Yeter. Ayrımları yaptım. Şimdi bu sırada ilik açacağız. İster sağ taraftan açın, ister sol taraftan açın arkadaşlar. Ben hadi sağ taraftan açılışını göstereceğim size. Şimdi ne yaptık? 11 tane bizim ön pat. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Devamında
2 4 6 8 10 ön. Yani 21 ilmek toplamda ön. 2 reglan, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 omuz başı, 2 reglan, 34 ilmek arka. Diğer ilmeklerde sayısı buna eşit. Şimdi buna model kuracağız. Lastiğimizi istediğimiz yükseklikte yapabiliriz. Ben kaç sıra lastik yapmışım hemen bakıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 sıra lastik yaptım. Kolları düşürüp tamamlayacağız. Yani kısa satır yapacağız. Sonra öne geçip önün kısa satırını yapacağız. Hadi bakalım, şimdi başlayalım. Şimdi ön yüzden başlıyoruz arkadaşlar. Kenar 2 ilmeğimi aynen bu şekilde düz olarak örüyorum ön yüzden. Tersleri ters, düzleri düz. 11 tane ön pat için ayırdığım ilmekleri aynen bu şekilde örüyorum. Tersleri ters, düzleri düz, fakat şuradan erkek için yapıyoruz. 2 4 ilmek ayırdım. Şöyle şu şekilde bunları bir geri alalım. 4 taneyi ördüm. Yani 2 düz, 1 ters, 1 düz ördükten sonra hemen şuradan bir artırma yaptım. Düzü tersin üzerine, düz ilmeği ters ilmeğin üzerine keserek burada birinci iliğimizi açtık. Tersi ters, düzü düz, tersi ters, düzü düz ördük. Burada 2 tane de düz ilmeğim var. Düz olarak ördüm. Lastiğimizi tamamladık. Şimdi tamamen düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane düz ördüm. Artık artırmaya başlıyorum. Aynı zamanda yaka düşürmeyi, kola kadar gelip koldan geri döneceğiz. Şimdi önden gittiğimiz için yaka reglen artışımızı yapalım. Şuradan kaldırdım şu şekilde. Reglen artışımı yaptım. Düz olarak ördüm. 2 tane reglen ilmeğimi ördüm. Soldan aldım, sağa doğru reglen artışımı yaptım. İşte koldaki ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. Tamamen düz örüyorum. ...18 tane ilmeğimi artırmadan sonra düz olarak ördüm. Buradan da hemen reglen artışımı sağa doğru yaptım. Koldaki artışımı da yaptım. 1 2 tane düz ördüm. Tekrar sola doğru reglen artışımı yaptım. Arka beden ilmekleri tamamen düz olarak örüyorum. Diğer kola kadar tamamen düz olarak arka beden ilmeklerini tamamen 34 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Hemen birinci artışımı sağa doğru yaptım. 2 tane reglen ilmeğimi ördüm. Koldaki reglen ilmeğimi artırdım. Sola doğru ördüm. Şimdi buradan biz ilk etapta ne yapıyoruz? Şöyle şunları kapatalım. Şu şekilde. Şuradan bakın. Şuradan 5 ilmeğimi alıp diğer 5 ilmeğime kadar geliyorum. Reglen artışımı yaptım. 1 2 3 4 5 tane ilmeğimi aldım. Şurada kaç ilmeğim kaldı? 2 4 6 8 10 12 13 tane ilmeğim kaldı. Hemen kısa satır yerine ben bir ayraç takayım. Bakın şimdi çeviriyorum, arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzünde de bütün ilmeklerimi ters örüyorum. İp benden tarafayken ipi bu şekilde arkaya alıyorum ki herhangi bir
iz oluşmasın. Şimdi bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Nereye kadar? Diğer kola kadar. Diğer kola kadar ters örüyorum. Tam ayraca geldim. 2 tane reglan ilmeğimi örüyorum. Artırma ile birlikte 6 tane ilmek öreceğiz. Bakın bu ön yüzden artırdığımız ilmek. 1 2 3 4 5 ve 6. Burada kaç ilmeğimiz kaldı? 2 tane reglan ilmeğimiz var burada. 2 4 6 8 10 12. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Şimdi artırma hariç, bakın burada biz artırma yaptık ya, artırma hariç sayıyorum. 2 4 6 8 10 12 13. Hemen buraya da bir ayraç takalım. Her iki tarafta da 13 ilmeğimiz kaldı. Ön yüzü çevirdik. Ön yüzden ilmeğimi arkaya aldım. Koldaki ilmekleri düz olarak örüyorum. Tekrar reglan artışımı yapıyorum. Şöyle çevirip sağa doğru reglan artışımı yaptım. 2 tane ana reglan ilmeğimi ördüm. Sola doğru arka beden ilmeğimi artırdım. Tüm ilmekler düz. Diğer ayraca kadar düz olarak örüyorum. Arka beden ilmeklerimi diğer ayraca kadar düz ördüm. Reglan ilmeğimi de ördüm. Tekrar reglan ilmeğimi artırdım. 1 2 tane düz ördüm. Koldaki tekrar reglan artışımı yaptım. Ayraca kadar örüyorum. 1 2 3 4 5. Kısa satır ilmeğim bu şekilde duruyor. Bunu böyle tek ilmek olarak örüyoruz. Tamamladık. Reglanla birlikte 2 4 6 7 tane ilmeğim oldu. Tekrar 5 ilmek daha örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. Ayracımı takıyorum. Ayracımı taktım. Arka yüzü çevirdim. İpimi arkaya şöyle devirerek bütün ilmeklerimi ters örüyorum. İkinci beşimizi de aldık arkadaşlar. Diğer ayraca kadar ters örüyorum. Arka ilmekleri ördüm. Kola geçtim. Koldaki ilmeklerimi de tamamen ters örüyorum. Kısa satır ilmeğime geldim. Kısa satır ilmeğimi de ters ördüm. Ayracımı çıkardım. Tekrar 5 ilmek daha örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 ilmek daha ördükten sonra tekrar ayracımı takıyorum. Ön yüze geçiyorum. Ön yüzden arkaya aldım ipimi. Yine reglan atışlarımı yaparak devam ediyorum. Kolda reglan artışımı yapıyorum. Sağa doğru ördüm. 1 2 tane düz. Arka bedene geçtim. Reglan artışımı yaptım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Ayraca kadar. Arka beden reglan artışımı yapıyorum. Düz ördüm. 2 tane düz ördüm. Kol artışımı yaptım sola doğru. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ilmeğim kısa satır ilmeğim.
düz olarak ördüm. Şimdi tekrar 4 ilmek alıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 ve 4 ilmeğimizi aldık, yine çevirdik. Arkaya aldığım ilmeğimi, bütün ilmeklerimi ters örüyorum ayıraca kadar. Bütün ilmeklerimi ters ördüm. Şu anda koldaki ilmeklerimi ters örüyorum. En kolay şekilde yaptığımız bir hırka modeli. Ben yine sayıları verip devamını size bırakacağım arkadaşlar. Kısa satır, yani kol altına kadar neler yapılacağını göstereceğim tabii ki. Ayracımı çıkardım. Tekrar buradan da 4 ilmek örüyorum. 1 2 3 ve 4. Reglan ilmeğimle birlikte burada 5 tane ilmeğim var. Yine ayracımı taktım. Şimdi bu sırada sevgili hanımlar, şöyle bir yapalım bakalım. Şöyle göstereyim. Şimdi kolun üstüne çok basit bir model koyacağım arkadaşlar. Kolun üzerine. Şimdi ilmeğimi aldım. Bakın şöyle arkaya devirdim. Benim burada reglan artışıyla birlikte 1, 2, 3, 4, 5 ilmek var. 6 ve 7. Toplamda ayraçtan sonra 7 tane ilmek var kolda. Bir dolama yapıyorum. 1, 2, 3 tane düz örüyorum. 3 tane ilmeği birlikte kesiyorum. Tekrar 1, 2, 3 tane düz örüyorum. Bir dolama yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane de reglan ilmeği artırdık. 7. Her iki tarafta 7'şer tane ilmeğimiz var. Modelden artırmalardan sonra değerli örgüçler. Şimdi arkaya da aynı modeli koyacağım ama komple yapmayacağız. Sığdığı kadar yapacağım. Öylece aşağı inecek. Sonra da önlere koyacağız. Ben hemen arka ilmeklerimi ayarlıyorum. Şimdi arka reglan ilmeklerimi ördüm. Reglan artışımı yaptım. Arka bedendeyim. 1, 2, 3, 4, 5 tane düz ördüm. Bir dolama yaptım. 1, 2, 3 tane düz ördüm. 3 ilmeği birlikte kestim. Tekrar 1, 2, 3 tane düz ördüm. Bir dolama yaptım. Arada bir tane düz ördüm. Dikkat edelim. Bir dolama yaptım. Tam ortayı buldum zaten. Şimdi burada benim ilmeklerim çift olduğu için bu bölümde sadece bu sırada 2 tane keseceğim. Yani 35 olsaydı 3 kesecektim. 34 olduğu için ilmeğimiz yana kaymasın. Bir düz ördüm. 1, 2, 3 tane düz ördüm. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Yine yana kayacak gibi. Tamam, 3 tane denk geliyor ama bir ilmek sadece yana kayıyor. 2 tane kesmeyeceğim. 3'ünü birlikte kesiyorum. Yine kafanızda karıştırmak istemiyorum. 3, 1, 2, 3. Bir dola, bir düz ör. Bir dola, 1, 2, 3. 3 ilmek birlikte kes. 1, 2, 3 ör. Şimdi şöyle bakınca kaç tane model sığdı bizim arkaya? 1,
2, 3 tane model sıdı. Sadece 3 model yapacağız. Reglandan gelen ilmeklerimizin tamamını düz öreceğiz arkadaşlar. Artık artırma işlemi falan olmayacak. Tekrar artırmamı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi diğer reglandan gelen ilmeklere bakalım. 2, 4, 6. Bakın. Şimdi burada bir tane artırma yapmayacağım sadece. Sadece bu kez. 6 ilmek. 1, 2. Koldaki reglan ilmeğimi artırdım. Şimdi kolun üzerine bir model koyacağım hemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ördüm. 1 artırdım. 1, 2, 3 tane ördüm. 3 ilmeği birlikte kestim. Kolun üzerindeyim. Tekrar 1, 2, 3 tane düz ördüm. 1 dolama yaptım. 1 kısa satır ilmeğimi ördüm. 2 ayracımı alıyorum. Son 4 ilmeği alacağım. 3, 4, 5, 6. Tekrar burada reglan artışımı yaparak geri dönüyorum. Reglan artışımı yaptım. Aynı zamanda 2 tane de reglan ilmeğimi, birisini aldım, birisini almadım. Çevirdim. Şimdi arka yüzden tamamen ilmeklerimi diğer kola kadar ters örüyorum. Hiçbir işlem yok. 3 model arkaya koyduk. 1 model kolun üzerine koyduk. Arka yüzden tamamen ajurlerimiz de dahil ters olarak ilmeklerimi diğer kola kadar örmeye devam ediyorum. Bakın ajur ilmeklerimi de ters örüyorum. Diğer kola kadar. Bütün ilmeklerimi ters ördüm. Herhangi bir işlem yapmıyoruz arka yüzde. Kısa satır ilmeğimi de bu şekilde ters ördüm. Ayracımı aldım. Bakın burada 5 tane ilmeğimiz var. Reglan artışıyla birlikte bu 5 tane ilmeğimi örüyorum. Bu 4 tane kola ait. 1, 2, 3, 4. Reglan artışımı da ördüm. Burada reglan artışından dönüyorum arkadaşlar. Bakın reglan artışında ördüm, döndüm. Şöyle bir kontrol edelim. Evet. Orada da bir tane reglan artışımız var. Şu ana ilmeğimizi reglan 2 olan ilmeğin birisini de aldık ve döndük. Bakın birisi işte kaldı, birisini aldık. Çevirdim. Şimdi buradan hemen reglan artışımı yaparak devam ediyorum. Koldaki reglan artışımı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ajur ilmeğimi de örüyorum. 8. Bir dolama yapıyorum. 1, 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. 3 ilmeğimi birlikte kesiyorum yine. 1, 2 tane düz örüyorum. Bir dolama yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi şöyle bir sayalım. Yaka düşürdüğümüz için bakın bu taraftaki ilmek fazla oldu. Şöyle bizim reglan 7, 8. Her iki tarafta da 8 arkadaşlar. Şimdi burada tekrar artıracağım. İki tane ana reglan ilmeğimi ördüm. Arkaya geçtim. Artırdım. 1, 2, 3, 4,
5, 6, ajur ilmeğimi ördüm, 7. Tekrar dolamamı yapıyorum. 1, 2. Bu kez 2 tane örüyorum. 3 ilmeğimi birlikte örüyorum. Tekrar 1, 2 tane düz örüyorum. Bir dolama yapıyorum. Bir arada, her iki model arasında bir tane düzümüz var. Bir tane düz örüyorum. Yanındakini de düz örüyorum. Bir dolama yapıyorum. 1, 2 düz, 3 ilmeği bir kez, 2 düz, bir dola, 1, 2, 3 düz, bir dola, 1, 2 düz, 3 ilmeği birlikte kes, 1, 2 ilmek düz, bir dola, reglan yerine kadar bütün ilmekler düz. Başka model koymuyoruz. Arkada sadece 3 tane model uyguladık. Bizim için yeterli. Artık arka beden artırmamızı yapıyoruz. Reglan artışımızı yaptık. Kola geçtik. 2 tane reglan ilmeğimi ördüm. Reglan artışımı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Reglanla birlikte 8. Hemen yine ajur ilmeğimi ördüm. Bir dolama yaptım. 1, 2, 3 ilmeğimi birlikte örüyorum. 1, 2 düz örüyorum. Bir dolama yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve şimdi burada artık öne geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi modelimiz de yavaş yavaş kendini gösteriyor. Şimdi buradan hemen bakın, şöyle kısa satırın ilmeğinden bir tane ilmek aldım. Reglan artışımı yaptım. Ana reglan ilmeğimi örüyorum. 1, 2. Burada da reglan artışımı yapıyorum. Öne geçtim. Önden biz bir tane ilmek alıyoruz. Düz olarak ilmeğimi aldım. Arka yüze geçip bütün ilmeklerimi ters olarak örmeye devam ediyorum. Arka yüzde herhangi bir işlem yok. İlmeklerimiz tamamen ters örülecek. Diğer kola kadar. Arka yüzden dediğim gibi hiçbir işlem yok. Tamamen ters örgü olarak örüyoruz. Şu anda kolun üzerindeyim. Kolu örüyorum. Ön yüzden hem reglan artışı hem modelimizi yapmaya devam ediyoruz. Öne geçtik. Kol düşürmemiz bitti. Yani koldaki kısa satırlar bitti. 5 5 4 4 dönerek tamamladık. Kısa satır ilmeğimi döndüm. Kısa satır ilmeğim benim neydi? Reglanın birisiydi. Bakın şimdi burada da reglanı örüyorum. Şu şekilde reglanı örüyorum. Önden bir ilmek alıyorum. Ve dönüyorum. Aynı zamanda artırmamı yapacağım. Çevirdim. Önden bir ilmek aldım. Çevirdim. Hemen şuradan bir ilmek kaldırarak, sık olduğu için delik düşmeyecektir. Reglan ilmeğimi ördüm. 1, 2 tane ana reglan ilmeğimi ördüm. Yine kola geçtim. Kolda sola doğru artırmamı yaptım. Reglan ilmeklerimi örüyorum. Artık saymama gerek yok. Koldaki ilmekleri düz örüyorum. Ajure kadar. Bakın ikinci ajurumuzu da yine bu şekilde düz ördük. Bir dolama yaptık. Bu kez bir tane düz ilmek ördük. Yine 3 tane düz ilmeğimizi birlikte sola doğru kesiyorum.
Hangi yön size kolay gelirse o yöne doğru kesin. Bir tane düz ördüm, bir dolama yaptım. Şimdi bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Reglen artışlarımı yaparak. Evet, reglen artışımı sağa doğru yapıyorum. Koldayım. 2 tane ana reglen ilmeğim. Sola doğru arka beden artışımı yaptım. Şimdi arka beden modelimizde aynı şekilde yapacağız. Düzleri örelim. Düz ilmeklerimi ördüm. Şimdi buradan da bir modeli göstereceğim. Ajur ilmeklerimi de ördüm. Bir dolama yaptım. Bir düz ördüm. 3 ilmeği sola doğru birlikte ördüm. Bir tane düz ilmek ördüm. Bir dolama yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 tane düz ördüm. Bir dolama yaptım. Bir düz ördüm. 3 ilmeği birlikte kestim. Bir tane ilmek düz ördüm. Bir dolama yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 düz ördüm. Bir dolama yaptım. Bir düz ördüm. 3 ilmeğimi birlikte kestim. Son modelimi de bir düz örüp dolamayı yaparak tamamladık. Şimdi reglen artışlarımızı yaparak kol modeline kadar örüyorum. Reglen artışlarımı yaptım. Kola geçtim. Yine koldaki ilmeklerimi de ajüre kadar düz ördüm. Artırmalar reglen artışımı yaparak dolamamı yaptım. Bir düz ördüm. Model artık bir tarafta gösterince diğeri de onun aynısı. Bir tane düz ördüm. Bir dolama yaptım. Bütün ilmeklerimi öne kadar reglen artışımı da yapıp düz olarak örüyorum. Evet. Reglen artışımı sağa doğru çevirdim. Ördüm. 2 tane düz ilmeğimi ördüm. Öne geçtim. Reglen artışımı yaptım. Düz ördüm. Bir tane daha düz ördüm. Kısa satır ilmeğimi de düz ördüm. Tekrar buradan ikinci kez bir ilmek alıyoruz arkadaşlar. Bir tane ilmek aldım ve geri döndüm. Şimdi bundan sonra 2-2 alacağız. Sonra 3-3. Sonra bitireceğiz. İpimi arkaya aldım. Bütün ilmeklerim ters örülecek. Diğer öne kadar. Bütün ilmeklerimi ördüm. Öne geçtim. Öndeki kısa satır ilmeğimi örüyorum. Bakın bu şekilde görünüyor. Bunu tek olarak örüyoruz. Her zaman dile getiriyorum. Ördük. Şimdi şöyle düzeltin. Buradan da bir ilmek aldım ve ayracımı takarak geri dönüyorum. Şimdi bu kez arkadaşlar kolda modeli göstereceğim. Arka bedende diğer kolda modeli kendiniz yapacaksınız. Çünkü aşırı uzun oluyor video. Bir düzümü ördüm. 2 düzümü ördüm. Bakın reglen ilmeklerim burada. Kısa satır ilmeğimle beraber burada 1, 2, 3 tane ilmeğim oldu. Tekrar sağa doğru bir artırma yapıyorum. Reglen artırmamı yaptım. 2 tane düz ördüm. Sola doğru reglen artırmamı yapıyorum. İlmeklerimi düz örüyorum modele kadar. Şimdi modele iyi dikkat edelim. Arka bedende de diğer ön kolda da siz kendiniz yapın artık. Çünkü bir tarafta gösterdiğim model diğer tarafta da aynısı. Ajüre kadar geliyoruz. Bakın ajürdeki modellerim şu anda 1, 2, 3 tane ajür yapmış olduk. 4. ajürümü de yaptım. 3 ilmeğimi birlikte kestim. Bir dolama yaptım. Reglen artışlarımı yaparak ilmeklerimi diğer kol bitişine kadar örüyorum. Arka beden ilmek modelde aynı şekilde. Sağa doğru artırdım. 2 tane düz ördüm.
sola doğru artırdım. Modele kadar arka beden ilmeklerimi düz örüyorum. Şu arayı da göstereyim. Dolamamı yaptım. 3 ilmeğimi birlikte kestim. Dolamamı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ilmek ördüm. Toplamda dolamalarla birlikte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu şekilde kol bitişine kadar örüyorum arkadaşlar. Bütün reglan artışlarımı yaparak sıramı öne kadar geldim. Modeli de gösterdim zaten. 2 tane reglan ilmeği, kolda sola doğru reglan ilmeğimi artırdım. İlmeklerimi örüyorum. Öndeyiz. Şu anda reglan artışımı yaptım. 1, 2, 3, 4 ilmek oldu. Kısa satır ilmeğimi de ördüm. Şimdi şurada şöyle bakalım. Bakın ikinci ilmeği alıyorum. Ayracımı çıkarıyorum. Şurada 2 tane düz zaten. 1, 2. 2 tane düzümü ördüm ve çevirdim. İlmeğimi arkaya aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Diğer ayraca kadar arkadaşlar. Tamamen ters örelim. Bütün ilmeklerimi ters ördüm. Kısa satır ilmeğimi örüyorum. Ayracımı aldım. Şimdi buradan da 2 ilmek örüyorum. 1, 2. 2 kez birer ilmek aldık. 2 kez de ikişer ilmek aldık. 2 ilmek sayımız bitti bizim arkadaşlar. Arka yüzü çevirdim. İlmeklerimi düz örüyorum. Ön beden ilmeklerimi. Reglan artışımı yapıp 2 tane ana reglan ilmeği örüyorum. Koldaki reglan artışımı, her ön yüzde reglan artışımız var. Bu sefer modelimizin üzerine artık tamamen düz örüyoruz arkadaşlar. Şimdi modelin üzerinden bu sırayı düz öreceğim. Arka sıradan ters, tekrar ön sıradan düz, tekrar arka sıradan ters derken 3 sıra sonra modelimizi tekrar kuracağız. Bakın modelin üzeri düz. Reglan artışlarını yaparak düz örüyorum diğer öne kadar. Bütün ilmeklerimi düz olarak ördüm. İşte önden bu kez ne yapıyoruz? Yine ilmek alıp döneceğiz. Biz reglan artışlarımıza devam ediyoruz. Öne geçtim. Kısa satır ilmeğime geldim. Kısa satır ilmeğim bakın zaten gayet net görünüyor. Ördüm. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın 3. ilmeği alıyorum. Ayracımı çıkarıyorum. 1, 2, 3 ilmek aldım. Tekrar ayracımı taktım. Pardon, 4 ilmek almışız. Kısa satır 1, 2, 3. Hemen bunu geri alalım. Şimdi kafanızı karıştırmayayım. 4 tane ilmeğim kaldı zaten. Çevirdim arka yüzüne. Bütün ilmeklerimi. Şimdi bizim burada arkadaşlar bakın 2 kez 3 var burada. Biz bir kez aldık. Neden? Çünkü ön pat bizim 11 ilmek. Yani bu 3'ü çıkardık. Bunu nereye verdik? Biz ön pata verdik. Ön patta bizim kaç ilmeğimiz oldu? 11 tane ilmeğimiz oldu. Tamam. Onun için oradaki 3'ü neden yuttu Sema 04 demeyin. Şimdi ters olarak örüyorum diğer öne kadar. Şimdi model sırasından sonra ikinci ters sıramızı ördük. Modeli yaptıktan sonra bir sıra arkadan ters ördük.
ön yüzden modelin üzerinde hiçbir işlem yapmadan düz ördük. Bu da bizim arka yüzden ters sıra, yani 3 sıra örmüş olduk modeli üzerinden arkadaşlar. Şimdi modelimizi önde de uygulamamız gerekiyor. Kısa satır ilmeğimi ördüm. Dediğim gibi ön pat sayısını fazla koyduğumuz için bizim burada üçlüyü bir kez örüyoruz. Yani üçlü artırmamız bir kez. 1, 2 ve 3. 4 tane ilmeğim kaldı. Şimdi önde bu sırada modelimizi uygulamamız gerekiyor. Şöyle bir hesaplayalım. Önde modelimizi nasıl kuracağız arkadaşlar? Bakın şimdi. Bir tane düz öreceğiz. 3 tane düzden sonra burada bir tane artırma yapmamız gerekiyor ya. Şimdi bu sırada bu artırmayı arka yüzden yapalım. Tamam mı? Denk gelsin. Yani modelimiz doğru gelebilmesi için. Bu sıra koymasak mı arkadaşlar? Modelimi ben bir ayarlayayım. Bu sıra model koymuyorum. Bu sıra model koymuyorum. Yine 3 ilmeğimi aldım, döndüm. Kafanızda hiç karıştırmaya gerek yok. Artırmalarımı yaparak kola geçtim. Ön yüzden artırmalarımız sürekli olacak. Bütün ilmeklerimi örüyorum. Nereye kadar? Modelimin ilk yaptığımız ajur ilmeğine kadar. İlk yaptığımız ajur ilmeği neydi arkadaşlar? Bakın şimdi şöyle hesaplayacağız. Üçünü keseceğiz. Şu ortadan üçünü birlikte keseceğiz. Üçünü de öreceğiz. O halde bunu ördük. Bir doladık. 1, 2, 3 ilmek ördük. 3 tane ilmeğimizi kestik yine. Gece ışığında da rengim çok kötü göründü. Tekrar 1, 2, 3 ilmek ördük. Bir doladık. Modelimizi bir kez daha kurmuş olduk. Şimdi artırmaları yaparak arka bedende de aynı tekniği yapacağız. Arka bedene geldik. Nasıl hesaplıyoruz? Şu ortadaki bakın 1, 2, 3 ilmek kesilecek. 3 ilmek örülecek. O halde artırmamızı yapıyoruz. Zaten ilmeğimiz takip ediyor. 1, 2, 3. Pardon. 3 ilmeğimizi birlikte kesiyoruz. 1, 2, 3. Bir dolama yapıp bir düz örüyoruz. Bir düz, bir dola, 3 düz, 3 ilmek kes. Artık modeli gösterdim arkadaşlar. 1, 2, 3, bir dola, bir düz, bir dola, 3 ör, 3 kes, 3 ör, bir dola. Aslında modelimiz oldukça kolay ve yaka düşürme tekniğimiz de oldukça kolay olarak gösterdik. İlmeğimi takip ediyorum. Bakın. Bir dolama yapıyorum. 1, 2, 3. Hemen 3 ilmeğimi birlikte kesiyorum. Bir, 2, 3. Bir dola ör. Ön yüzden başladığımız için kısa satır ilmeğini ördüm. Diğer ön daha çabuk bitti tabii ki. 1, 2, 3, 4. 4 ilmeğimizi de aldık buradan arkadaşlar. Şimdi lastiğimizde örerek devam ediyoruz. 4 ilmekten sonra 2 tane düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, 2 düz, 2 düz. Arka yüzü lastiği yine birlikte örelim.
2 tane ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, en son 2 tane tersimi örmeden alıyorum. Şimdi bütün ilmeklerimi ters örüyorum diğer tarafa kadar. Sırayı tamamladık. Şimdi artık ayracı çıkarıyorum. Buradaki 4 tane ilmeğimi de örüp başa kadar ilerliyorum. Ayracımı bıraktım. 2 tane ilmeğimi ters aldım. Bir ters bir düz ön patı örüyorum. Ben bu bölümü göndereceğim. Siz bölümü yapın. İlik yerimi ördüm düz ilmek olarak. Kenar 2 tane ilmeğimi örmeden aldım. Şöyle bakalım ne işlem yapmışız arkadaşlar. Şu şekilde şimdi bakın yaka böyle bir küçük bir yaka görünüyor. Ama bu yaka 40 bedene çok rahatlıkla olabilecek ölçüde. Çünkü yaka açılıyor. Omuz başı ilmeklerinden de anlaşıldığı gibi yaka 40 bedene gayet normal olacak şekilde. Şimdi ön modelimizi kuracağız arkadaşlar. Şimdi ben yine her zamanki gibi arkadaşlar şu öne ayrıyeten düğme yeri koyacağım. Şimdi burada ben size ilik yerini hani gösterme amaçlı yaptım. Şöyle bakınca arka ilmeklerle ön ilmekler şu anda eşit sayıda. Eğer bu şekilde örersek biz önler dar zaten. Bu modeli ben ona göre ayarlıyorum. Yoksa öne daha fazla ilmek koyabilirim. Kola eksik koyabilirim. Şimdi 40, 42, 44 bedene çıkaracağız biz bunu. 40 beden başladık ama bu önü sakın bu şekilde örerseniz bu ön fermuarlı bir ön olur. Tamam mı? Şu anda ön ilmeklerle arka beden ilmek birbirine eşit. Yani düğme yerimiz yok. Şimdi burayı ben örmüştüm ya. Burayı örmeyeceğim arkadaşlar. Onu tekrar geri aldım. Bakın burayı şimdi buradaki 2 tane düzü de tersi de ters olarak ördüm. Bir ters bir düzü de ters olarak ördüm. Bunları öne ilave ettim. Tamam mı? Yani 4 ilmeği öne aldım. Şimdi devam ediyorum. Buraya hemen böyle bir ayraç takalım. Yani lastiği devam ettirmiyorum. Lastiği şimdi fazladan yapacağım. İlik yerini göstermiştim ben size. İlik yerinde aynen bu şekilde düz ilmek olarak öreceksiniz. Fakat ben ilik yeri yapmayacağım için buraya bunu gösterme amaçlı yaptım. Tamam mı? Eğer düz örecekseniz burayı ilik yeri bu şekilde açılıyor. Ama bunu şimdi geri alacağım ben. Bu ilik yerini geri almak istiyorum. Hemen ilik yerinden vazgeçtim. Normal ilmeğimi örüyorum. Bazen böyle işte kafama esip yapıyorum. Halbuki diğer tarafta gösterebilirdim. Düzümü de düz ördüm. İliği iptal ettim. Tamam mı? İlik yeri açarsanız da bu şekilde açarsınız. İlik yerini iptal ettim. Kenardaki tersimi ters ördüm. Düzümü de düz ördüm. Buraya kadar bu lastiği bu şekilde yaptım. Siz isterseniz 2 ters 2 düz yaparak devam edin. Şimdi burada ben ilmek artıracağım. Fakat ilmeği aynen bu şekilde artıracağım. Bakın son ilmeğim ters. Ters ilmeğimin içerisinden bir tane düz ilmek ördüm. Ters ördüm. Düz ördüm. Ters ördüm. Düz ördüm.
düz ördüm. Şöyle bakalım kaç tane artırmışız. Bu bizim ters ilmeğimiz. 2, 4, 6 tane ilmek artırdık değerli örgücüler. Şimdi bakın örmeye başlıyorum. Hemen 2 ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. Düz olarak ördüm. Ters ördüm. Düz ördüm. Ters ilmek ördüm. Düz ilmek ördüm. Bakın son ilmeğimizden tersiydi. Ters ördüm. Bizim burada 2, 4, 6 tane ilmek artırdık. Ters ördüm. Düz ördüm. Ters. Düz. Ters. Buradaki ilmeğim örmemişim. Bunu hemen örüyorum. Ters düz, ters düz, son ilmeğim ters. Evet, şöyle bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 tane ön patım oldu. Tamam. Keşke iliği göstermeseydim, kafanızda karıştırmasaydım. Artık göstermiş bulunuyorum. Şimdi önde model kuracağız. Bakın bu modelimizde ne yapacağız biz şimdi? Ajur artırması yaptık. 2 örüp 1 keseceğiz. O halde biz burada şimdi biz bir tane düz ördük. Bir tane daha düz ördük. Bu bizim ajur ilmeğimiz sayılıyor. Yani şu ilmek sayılıyor. Tamam mı? Devamında ne yapıyoruz? Artırmamızı yaptık. 1, 2 ilmek ördük. 3 ilmeği birlikte kestik. 3 ilmeği birlikte kestik. 1, 2, 3 ilmek ördük. 1 doladık. İlmeklerimizi düz örüyoruz. Modelimizi bu şekilde kurmuş olduk. Diğer öne de yine 6 tane ilmek ilave edeceğiz. Ben bu lastik türünü çok seviyorum. Böyle çok yakayı kitlemiyor. Artırmamı yaptım. Modele kadar düz örüyorum. Modele kadar düz ördüm. Ajur modelimi ördüm. Bir dolama yaptım. 1, 2 düz ördüm. 3 kestim. Modelimize bakın. Diğer taraflar kendiniz öreceksiniz çünkü. 1, 2 düz ördüm. Bir dolama yaptım. Kol ilmeklerimi örüyorum. Reglan artışlarımı da yaparak arkaya kadar. Arkada da bir model göstereceğim. Ajur ilmeğimi ördüm. Bir dolamamı yaptım. 2 düz ördüm. Üçünü birlikte topladım. Düz ördüm. 2 düz ördüm. Bir doladım. 1, 2, 3 tane düz ördüm. Bir doladım. 2 düz ördüm. 3 ilmeğimi birlikte kestim. Bu kısmı da örüyoruz ta ki öne kadar. Diğer öne geldik. Burada da yaka düşürme işlemimiz bitti artık arkadaşlar. Bütün ilmeklerimi ördüm. Ayracımı aldım. 4 ilmeği öne katıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Hemen ayracımı takıyorum. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz ve bir ters. İşte burada da yine ilmek artıracağız. Aynen bu şekilde az önceki gibi 6 tane ilmek artıracağım. Bakın bu ilmeğim düz. Şimdi bu şekilde bir tane ters. Bu ters. Düz. Geri taktım. Ters. Düz. Ters. Şöyle bakıyorum. Düz. Şu 2, 4, 6. Bu ilmeğim düz arka yüzden. Ters, düz, ters, düz, ters, ters. Evet. İlmeğimi geri taktım ve öne aldım. 2 tane ilmeğimi
ters olarak ördüm. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için örüyorum. Sonra yine arka yüzden tersler örmeyeceğiz kenarda. Bir ters bir düz. Burada da 13 tane ilmeğimizi lastik yaptık. Yine ters düz olarak devam edeceğim. Evet. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 tane patım oldu. Arka ilmeklerin tamamını ters olarak örüyorum. Şimdi bunu eğer bu sayıyla yapacaksanız ya lastiği sonradan yapın, yani bu lastiği çıkarmayacaksanız eğer buradaki lastiğe yeniden şiş dizip lastik yapmanız gerekir. Önü bu lastikten sonra düz yapmanız gerekecek. Bu sayıları yaparsanız kolda 18, arkada 34 gibi, ona göre ben bundan lastik çıkaracağım için bunu bu şekilde ayarladım. Sonradan çıkardığım lastiklerle iki önün ilmeği arkaya göre şimdi nasıl olacak sayıyorum şimdi. Hem örüp hem sayılar söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi her bir önde 33 ilmeğim oldu. Arkada da 53 tane ilmeğim var. Şimdi 33 artı 33 66 ilmek. 66'dan 53'ü çıkardık mı ne yapıyor? 13 ilmek kalıyor. Demek ki bizim 13 tane ilmeğimiz ön fazla oldu. O da düğme olarak diğer önün üzerine geleceği için fazla olması gerekiyor. Her zaman her örgüde olduğu gibi. Eğer bunu bu sayılara göre yapacaksanız şu anda diyelim sen diyorsun ki işte ben bu sayıya göre yapacağım. Ona göre başlayacaksın. Yani önler arka bedene bu şekilde denk gelebilmeli. Benimki omuzdan başlanıp yaka düşürüldü. Ben de bunu tabii ki doğaçlama olarak yapmıyorum. Ölçü var, şablon var. Ona göre yapıyorum. Ben bu yakayı da sevdiğim için bu yaka hoşuma gidiyor benim. Sonra ilik yerlerinde lastikte gösterdiğim gibi 10-15 sıra aralıklarla ilik yerlerini açıp kol yeri üzerinize tutun, kol altına tutun. Kol altı tamam olduktan sonra önce kolları örüp keserek diğer kollara da bakabilirsiniz benim. Sonra da beden örün, daha rahat olur. 2 bölümden oluşacak. Tabii ki kol yerini de göstereceğim sizlere. Ön model arka modelin, kol modelinin aynısı. Birebir. Siz bu bölümü yapın. Ben ikinci bölümde Allah izin verirse sizlerle birlikte olacağım. Tabii ki bir aksilik olmazsa. Ön patı da ben geniş seviyorum arkadaşlar. Yani sevdiğim gibi yapıyorum. Sizin de hoşunuza giderse bu şekilde yaparsınız. Evet, 2 tane kenar ilmeğimi bakın ters olarak ördüm. Ön yüzden dönerken örmeden al, şu şekilde lastiğini ör. Bunu önden örüyorsan ön ilmekleri arkadan örmeyeceksin. Arkadan örüyorsan önden örmeyeceksin. Kenarı çok düzgün duruyor bu şekilde. Şimdi tekrar bu modeli bir daha birlikte yapalım. 1, 2, 3. Bir dahaki modeli nereden ajurı artırıyoruz? Şuradan artırıyoruz. Bakın bir ilmek ördüm. Artırmamı yapmadım. 1, 2, 3 artırmamı yaptım. Bir ilmek ördüm. 3 ilmek birlikte kestim. 1, 2 ilmek ördüm. Bir doladım. Örgümü devam ettiriyorum artık.
Çok uzun bir video oldu. Hadi bakalım siz bunu örün. 42 bedene çok rahatlıkla olabilecek ölçülerde değerli örgücüler. Hepinize kolay gelsin. Güzel bir çalışma oldu. Tabii ki ilk etapta ilik açmasaydım daha da muntazam bir çalışma olacaktı. Şöylece 40-42 bedene çok rahatlıkla olabilecek ölçüde bir hırka modeli. Hepinize kolay gelsin. Allah'a emanet olun.